imar planlarımız değişmeli. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapı güvenliğini artırmak için imar yönetmeliğinde değişiklik taslağı hazırladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yeni kurallar devreye girecek. Çıkmalar bu ülkenin kanayan yarası. çıkma ve asma kat tarihi olacak. Bitişik nizam konusunda pek çok risk barındırıyoruz. Bitişik nizam yapılan yapılardaysa yeni bir düzenleme öngörülüyor. Yumuşak kat ve zayıf kat düzensizliğinden çok fazla yapımız hasar aldı. Bina altındaki dükkanlarda yüksekliğin 4,5 metreyi geçmemesi ve asma kata izin verilmemesi planlanıyor. Yeni mezun olan bir mühendisin mutlaka yardımcı mühendis unvanıyla 2 yıl staj yapması gerekiyor. Öğrencilerin mezun olmadan önce en az 6 ay sahada staj yapması gerektiğini söylüyorlar. Halbuki yeni mezun olan bir inşaat mühendisinin 30 katlı bir projeye, 10 katlı bir projeye imza atabilmesi, bunları projelendirebilmesi yani teorik olarak belki mümkün olabilir ama uygulamada çok da mümkün değil. İnşaat mühendislerinin hazırlayabilecekleri projeler tecrübelerine göre değişecek. Şimdi mühendislere tecrübe şartı getiriliyor sevgili izleyenler. Yeni mezun inşaat mühendisleri 4 kata kadar sınırlandırılacak. Yeni mezun inşaat mühendislerinin hazırlayabileceği statik projeler 4 kata kadar sınırlandırılacak. Buna göre yeni mezunların hazırlayabileceği statik projeler 4 katla sınırlandırılacak. Yeni mezun olan bir inşaat mühendisinin 30 katlı bir projeye, 10 katlı bir projeye imza atabilmesi, bunları projelendirebilmesi uygulamada çok da mümkün değil. Herkese merhaba. Bu hafta bu videonun açılış konuşmasını Atina'dan yapıyorum. Çünkü yurt dışında bulunmam gerekiyordu ve bu videoyu da bugüne yetiştirmem gerekiyordu. Dolayısıyla hepinize öncelikle Atina'dan selamlıyorum. Şu anda Atina Akropolis'indeyim ve burayla ilgili de aslında küçük bir günlük videosu da çekmeyi planlıyorum. Bildiğiniz gibi bu hafta Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre yapı güvenliğine ek tedbirlerin alınması söz konusu ve bu ek tedbirler kapsamında da pek çok haber kanalında da yine pek çok haber yayımlandı. Tabii bizlerin de bunlarla ilgili pek çok önerileri vardı. Gelin bu önerilere ve alınan tedbirlere birlikte göz atalım. Bitişik nizamdan tamamen vazgeçemeyebiliriz. Ancak bitişik nizamda kalıp kurmak büyük sorun. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bizler 3-4 kata kadar, yani tabii bunun bir dilatasyon hesabı var ancak yapılar arasında işte 5 santimlik, 6 santimlik, bilemediniz 10 santimlik dilatasyonlar bırakıyoruz. Ancak bildiğiniz gibi kalıp kurmak için bir mesafeye ihtiyaç var. Şimdi siz kalıp kuramadıktan sonra iki seçeneğiniz var. Ya arkaya köpük koyacaksınız, vibratörü tutamayacaksınız ki büyük cinayet. Ya da yandaki binaya yapıştıracaksınız, yine büyük cinayet. Dolayısıyla proje aşamasında buralarda en az 15 santimlik, en az 20 santimlik dilatasyonlara ihtiyaç var. Yani yapı 3 katlı da olsa, 2 katlı da olsa hiç fark etmez. Çünkü kalıp kurmak mümkün değil. 5 santime neyin kalıbını kurabiliriz? Zaten 2 santim plywood. 3 santimden hangi kuşağı, hangi dikmeye atabiliriz? Yani burada mantıklı olan şudur. 2 santim plywood, bir 10-10, bir 5-10. Hadi en azından bu olması lazım. Dolayısıyla da en az zaten 17 santime ihtiyaç var. Burada da 20 santimlik dilatasyon oldukça sağlıklı olacaktır. Şimdi bazıları itiraz edecek. Diyecek ki yan tarafta da var zaten bir dilatasyon. Yani onu bıraksın, onu bıraksın ama öyle değil. Eski yapılaşmalar, mevcut yerler dilatasyon bırakmamış. Yan tarafın dilatasyon bırakmadığı yerde sizin 10 santim bırakmanız bir anlam ifade etmiyor. Sizin en az 15 santim, 20 santim dilatasyon bırakmanız gerekiyor ki aslında son depremde meydana gelen deplasmanları da düşünürsek bu ölçü biraz daha mantıklı bir ölçü. Çünkü bina gerçekten de o kadar hareket etmiş bazı yerlerde. Örnek veriyorum, kısa kolon yapılmış mı? Bodrum'da bant pencereler yapılmış mı? En azından bunları tespit edelim. Bunlara dair önlemler alalım. Şu an alacağımız bir önlem bile pek çok hayatın kurtarılmasına neden olacak. Pek çok hayatın kurtarılmasını sağlayacak. Dolayısıyla şu an odalarımızın boş durmaması lazım. Şu an birçok istihdam edilebilecek inşaat mühendisi ve mimar alınması lazım. Ve bunların da sahaya sürülmesi lazım. Düzensizlik tespit etmesi lazım. Merdivenler kolonlara bağlanmış olabilir. Dediğim gibi işte bant pencereler yapılmış olabilir. Tuvaletlerin havalandırmaları iki kolon arasında kalmış olabilir ve bu da kısa kolona neden oluyor olabilir. Yani biz bu hataları tespit etmek zorundayız ki bir can kurtarmak bile çok değerli. Bir can kurtarsak karlıyız. Yani ki bu işlemler yapıldıktan sonra bırakın bir canı binlerce can kurtarılacağına inanıyorum. Çıkma konusuna girmezsek olmaz. Çıkmalar bu ülkenin kanayan yarasıdır. Neden? Siz çıkma yapıyorsanız örnek veriyorum 4 cepheden çıkmanız var. Bir defa zaten köşelere perde koyamıyorsunuz. Cepheye paralel olacak şekilde
perde koyamıyorsunuz. Ancak işte cepheniz burası olsun, yani buradan bir yol geçiyor olsun. Ancak işte buna dik perdeler koyabiliyorsunuz. İşte altta bir dükkan var, bir şeyler var. Tabii ki bölemiyorsunuz ancak hadi dükkan olmasa bile çıkma var. Sonuçta kolonu altta bu hizadayken üste çıkmanın hizasını alamıyorsunuz. Altta neredeyse üstte de orada olmak zorunda. Çıkma ve asma kat tarihi olacak. Bina altındaki dükkanlarda yüksekliğin 4,5 metreyi geçmemesi ve asma kata izin verilmemesi planlanıyor. Zemin artı 4 kat ve üzeri olan binalarda kapalı çıkmaya da izin verilmemesi düşünülüyor. İmar planıyla alakalı yine bir başka kanayan yaramız bitişik nizam konusu. Çünkü bitişik nizam konusunda pek çok risk barındırıyoruz. Örneğin çekiçleme etkisi bu depremde çok fazla hasara neden oldu. Bitişik nizam yapılan yapılardaysa yeni bir düzenleme öngörülüyor. Buna göre en az 2 kata kadar olan yapılarda 3 santim, üstüne çıkılan her kat içinde artı 1 santim derz boşluğu planlanıyor. İki bina deprem esnasında yatay salınım gösteriyor. Şimdi bunlar aynı yönde salınım gösterince birbirlerine çarpıyorlar. Çarpışma etkisi diyoruz buna. O yüzden yeterli aralığın bırakılması gerekiyor. 99 öncesinde yapılmış yapılarda çok derz aralığını rastlamıyoruz. 2007'de bir yönetmelik çıktı. 2018'de bir yönetmelik çıktı ki 2018 yönetmeliği çok yeni bir yönetmelik. Ama bakıyoruz perde zorunluluğu yok. Yani Avrupa'daki tasarımlar hep perdeli. Japonya'daki tasarımlar hep perdeli. Türkiye'deki tasarımlarda perde yok. Çünkü sen diyorsun ki perde koymana gerek yok. Kolonlarla da oluyor bu iş diyorsun. Halbuki yönetmeliğin bir güvenilirliğinin olması lazım. Yani vatandaş şunu bilmeli. 2018 yönetmeliğiyle yapılan yapı ayakta kalır. Şimdi kimse bunu diyemiyor. Mühendisler bile bunu diyemiyor. Kim desin bunu? Hatay'da gördük bunun örneklerini. Halbuki yönetmeliğin dediğim gibi bir güvenilirliğinin olması gerekiyordu. Yani bu yönetmelikle yapılan yapı gözüm kapalı oturabilirim demesi lazımdı vatandaşın. Ama şimdi biz onu diyemiyoruz. Perde zorunluluğu olsaydı en basitinden, yani pek çok faktörü var eleştirebileceğimiz ama şu an 99 depreminde çimento ve betonlu gündem. Şu an sismik izolatör, betonarme perde. O yüzden betonarme perdeye yükleniyorum şu anda. Dediğim gibi yani betonarme perde zorunluluğu olsaydı ki Japonya deprem yönetmeliğinde var bu. Çok basit bir formül var. Çok basit, yani evde vatandaş, sade vatandaş oturup evinde çok basit bir şekilde hesaplayabileceği kadar 4 işlemli bir formül. Hatta açıklamaya da bırakayım bu formülü. Belki görürler de bir revize yönetmelikle bunu da yönetmeliğe dahil ederler. Bu formül sayesinde vatandaş perde koymak zorunda kalıyor. Ve normal bir perde de değil, yani yoğun bir şekilde perdeyle doldurması gerekiyor. Ve bu perdeyi koyduğu için de tabii ki işte diyoruz ki Japonya'da depremlerde insanlar bu kadar hayatını kaybetmiyor. Şili'de depremlerde insanlar bu kadar hayatını kaybetmiyor. Ama şimdi vatandaşın gözünde bir, yönetmeliğin artık itibarı yok. İki, mühendisin artık itibarı yok. Şimdi benim YouTube videolarıma gelen yorumlara bir bakalım. Yani ben çok üzülüyorum. Üzülüyorum çünkü artık vatandaşın hiçbir şeye güveni kalmamış. Bina kolonlarını gözünüze getirmeye çalışın. Onun uzunluğuna perde diyoruz. Bunlar esas depremde savaşan taşlar. Yani bina ayak tutan depremde perdelerdir. Dükkan olduğu zaman da bunun sayısının artırılması gerektiği konusunda bir düzenleme gelecek. Bunun dışında yeni mezun olan bir mühendisin mutlaka yardımcı mühendis unvanıyla 2 yıl staj yapması gerekiyor. Ve bu 2 yıl içerisinde de hangi branşta kendini geliştirecekse o branşta çalışması ve o branşta deneyim kazanması, ardından imza yetkisine sahip olması gerekiyor. Bu arada hatta bir de sınav yapılırsa çok da tatlı olur. Yeni mezun olan bir inşaat mühendisinin 30 katlı bir projeye, 10 katlı bir projeye imza atabilmesi, bunları projelendirebilmesi yani teorik olarak belki mümkün olabilir ama uygulamada çok da mümkün değil. Çünkü pek çok hata yapacak. Yani hata yapa öğrenecek. Aslında bu da çok doğal bir süreç. Ancak bu hataları bu kadar riskli projelerde öğrenmesi çok doğru değil. Örneğin 2 yıllık, 3 yıllık bir staj süresi olsa, örnek veriyorum, bir mühendis eğer proje alanında kendini geliştirecekse ve bir proje bürosunda, bir mühendislik ofisinde 2 yıl, 3 yıl staj yapsa ve bunun ardından çok ağır bir sınava girse, bu ağır sınavı geçerse eğer projeye imza atma yetkisi olsa ve aynı şekilde bu durum şantiye mühendisleri için de yine aynı şekilde. Ancak günümüzde baktığımızda ne yazık ki inşaat mühendisliği bölümü yılda 10.000 mezun veriyor. Mimarlık bildiğim kadarıyla 6.000 mezun veriyor her yıl. Her şehire üniversite kuruldu, her şehirde mezun veriyoruz. Dolayısıyla tabii ki nasıl 450 bin müteahhit olmasını eleştiriyorsak şu anda da yılda 10.000 inşaat mühendisi mezunu verilmesini de eleştirmeliyiz. Yani sayı arttıkça ne yazık ki nitelik yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bunun da çözümü az önce de dediğim gibi yetkin mühendislik gibi kavramların hayatımıza girmesi olacaktır. Çünkü şöyle düşünün, bir inşaat mühendisi unvanını aldığınız anda artık sizden beklenti şu: her yere imza atabilir, her şeyin en iyi bilir kişisi olur. Öyle değil ama işte yani işin realitesine baktığımızda bir branşlaşma söz konusu olması lazım. Kişinin kendini geliştirdiği alanda yükselmesi ve
projeye o alanda imza atabilmesi lazım. Halbuki şu anda bir inşaat mühendisi bir su projesine de imza atabiliyor. İşte inşaat normal yapı konut projesine de imza atabiliyor. Bir karayolu projesinde de çalışabiliyor ama bunların aslında hepsi farklı bir branş. Yani bunu bir doktorluk gibi düşünebilirsiniz. Örneğin doktorlukta bir staj süresi vardır. Ama bir inşaat mühendisliğinde staj süresi yani toplam 40 gün 45 gün geçmiyor bildiğim kadarıyla. Halbuki bunun böyle olmaması gerekiyor. Yani eğitimin aslında okul kısmından sonra da devam etmesi gerekiyor ve bu uygulamalı eğitim gözüyle de bakabilirsiniz bu sürece. Bunun ardından kişinin imza yetkisini alabilmesi gerekiyor. Okuldaki eğitim tabii ki çok önemli. Onu kesinlikle göz ardı etmek mümkün değil. Ancak okuldan çıkar çıkmaz da doğrudan büyük konut projelerine imza atması ya da uygulamada bir stajını bir görmesi lazım. Onun bir sahada pişmesi lazım. Yani biz öyle deriz. Bu aşamaları da mutlaka atlatıp ardından da bir sınav aracılığıyla yani bu sınavı geçerse eğer bu yetkileri alabilmesi lazım. Efendim Çevre Bakanlığı yapı güvenliğini artırmak için yönetmelik taslağı hazırladı. Düzenlemeye göre İnşaat mühendislerinin hazırlayabilecekleri projeler tecrübelerine göre değişecek. Yani yeni mezun inşaat mühendislerinin hazırlayabileceği projeler zemin artı 4 kata kadar sınırlandırılacak. Mühendisler 3 yıl çalışmaları, 10.000 metrekare ve 4 farklı projede tecrübe kazanmaları halinde 8 kata kadar projeler yapabilecek. 8 kat üzeri projede ise 5 yıl tecrübenin yanı sıra yapı ana bilim dalında veya deprem mühendisliği ana bilim dalında yüksek lisans yapılmış olması da gerekecek. Sektör temsilcileri ise düzenlemenin olumlu ancak yetersiz olduğunu belirtiyor. Bu haftaki videomda yapı güvenliğinde alınacak ek tedbirler ve bizlerin önerilerini ele aldım. Gördüğünüz gibi yönetmelik oluşturucuları ve bakanlık kanalımızı takip ediyor. Sizlerin de takip etmesini istiyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.